Gel 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 gel. Gel abi. Gel 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 gel. Evet, merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Peugeot 5008 aracımızla birlikteyiz. Bu aracın videosunu izleyeceksiniz. Talihsiz olay yaşamıştık baba, hatırlıyorsan. Kısaca bundan bahsedelim. Fiat Punto'nun motorunu açmak zorunda kaldık. Silindir kapağını aldık. Neden? Kızdırma bujisi kırıldı. Enjektörlerimiz çıkmadı. Kızdırma bujisi derken bakın buraya komple dağıttık. Temizliklerini yapmıştık en son baba. Evet. İşte burada silindir kapağımız var. Silindir contası yine mecbur değişiyor. Yenisini aldık ama bu aracımızdan devam edelim. Punto'nun ikinci videosu gelecek. Peugeot 5008 1.6 dizel aracımızla birlikteyiz. Müşterimiz sürekli bizim şanzıman yağı inanarak, güvenerek şanzıman yağını değiştirmek istiyor. Kilometre bilgisini vereceğim en sonunda ama şanzıman yağımız ve robot yağımız değişiyor. Bakalım rengi nasıl olmuş, hep beraber göreceğiz. Şimdi istersen geçelim baba, şanzıman yağını boşaltalım. Burada tapamız mevcut. Ben hatta flaşı açayım. Evet. Görüyor musun kirliliği? Gördün mü? Şanzıman yağı değişmedi yenilere. Müşterimiz zaten bizim şanzıman yağı videolarımızı izleyerek gelmiş. Ve kendinin de şanzıman yağını çekmiş bulunuyoruz. Görebiliriz ya, bu da siyahlaşmış artık. Ama bundan daha kötülerini gördük. Bunu da belirtelim. Bu şekilde tapasından, altından boşalttık şanzıman yağımızı. Robot sistemimiz var bakın. MCP şanzıman, yarı otomatik. Robot yağı da değişecek. Ama bunların hepsini Magneti Marelli üretiyor. Fiat Punto olsun baba. Onda Dualog iç diyor. Astra'da Ace-Tronic diyor. Pompa falan derken hepsi aynı aslında. Bu şekilde şanzıman yağını boşalttık. Evet, şimdi şanzımanın tapasını bir göstereyim. Yavaş yavaş aslında yağdan kaynaklı yemeye başlamış. Sementeleri görüyoruz. Mıknatıs olduğu için çekiyor alüminyum tozlarını, demir tozlarını. Bakın grilleşmesinin sebebi de geçenki Punto'da böyle çıkmıştı. Bu yüzden dolayı. Burada neden birikiyor? Bunun mıknatıslı olma sebebi var bak. Evet, mıknatıslı bir sisteme sahip. Bu ileride bize sıkıntı yaratacak mı? İleride sıkıntı ne yaratır? Yağlama özelliğini kaybettiği için dişlilerin sürtünme yüzeylerini yontma oluyor. Yontma da buraya geliyor. Ne gibi sıkıntılar verebilir? Şanzıman rulmanları tamamen bozulur ve komple değişmesi gerekir. Sekromeç vites geçişlerimizde cırtlama meydana gelir. O zaman şanzımanı açıp yaptırmak gerekir. Boşa geçmeler olabiliyor. Boşa geçme olur. Vitesten atmalar olabiliyor. Bu şekilde mıknatıs tozlarında, yani demir tozlarında mıknatısın çektiğini gördük. Evet. Şanzıman yağımız 2 litre çıktı mı? Çıktı. Eksiklik var mı baba? Var, yarım litre gibi. Peki bunda hani motor yağı biliyorsun, eksiltme yapabiliyor, evet, yakma yapabiliyor. Bunda öyle bir durum var mı? Bunda da zamanla yağ kendini, özelliğini kaybetti mi uçma dediğimiz, yani azalma meydana geliyor. Bu da eksilme. Hiç değişmediği için aslında 80-90 bin kilometrede değilse bunlarla karşılaşmazsınız. Evet. Punto'nun şanzıman yağı gibi. Aynı. Gri çıkmıştı. Evet, bu şekilde temizliğini gerçekleştirdik. Evet. Bekle, geliyor. Böyle diyeyim. Ben 2 gibi koyayım. Evet, şanzıman yağını boşalttık. Burada tüp sistemimiz var. Burada pompa akümülatör dediğimiz sistem var Magneti Marelli'nin. Bu arada yağ kaçakları mevcut. Şöyle göstereyim, bayağı bir yağ kaçağımız var. Buraların temizlenmesi gerekiyor. Alt tarafta bu şekilde robotun aksamları var. Burada robot yağının rekoru vitese basarken. Elektrikli diyorduk ya baba sürekli. Evet. Elektrikli rulman var bu araçta. Evet, bak soketi orada giriyor zaten. Debriyaj rulmanından bahsediyorum. Şu değil mi? Evet, şu. Tamam. Şu. Aynen öyle. O yüzden hava alma olayı debriyaj için yok. Tabii ki robot yağı için bilgisayardan yazılımını tekrar güncelleyeceğiz, kalibrasyon yapacağız ama rulman bölümünü ellememiş oluyoruz. Sadece basınç bölümüne müdahale edeceğiz. Robot yağını o şekilde değiştiriyoruz.
Kaçaklarımız olduğuna da tekrar değinelim burada. Hemen motor bölümümüze de bakalım, göz gezdirelim. E-HDI diye geçen bir motor. Bu şekilde 1.6 Citroen gruplarında, Peugeot gruplarında, Ford gruplarında görebileceğimiz bir motor. Bu arada 1.6 HDI Euro 5 motor. Buradan şanzıman beyni Opel'e benziyor aslında. Robot yağı buraları boşaltacağız tabii ki. Babam plastikleri alalım dedi, klipsleri alalım dedi arkadaşlar. Çünkü daha rahat olabileceğini söyledi. Yukarıdan robot bölümü çünkü görünmüyor. Davlumbazı alalım, teker davlumbazı. Bu arada teker davlumbazı ne işe yarar? Sadece çamurları engellemek için galiba baba. Aynen, çamuru. Yani Tezgah. suyu, çamuru, biraz da yalıtma etkisi var. Evet. Söktük. Ya bu davlumbazları hiç sevmiyorum. Evet. Hemen şuraya bırakalım. Robotumuzun yağ kaçağı ve bidonumuz burada. Bunun temizliği ve yağ değişimi. Bir dakika. Dışı böyleyse içinde de yağ kalmamıştır onun. Tabii ki. Yağ kalmazsa zaten kavramayı yapmayabilirdi yani. Kaçağın da sebebini bulmak lazım aslında ama yağ kaçağını şu an müşterimiz istemedi. Yağın ne durumda çıkacak o da meçhul. İçini nasıl çekeceğim onu da bilmiyorum. Şöyle çekeyim. Çamur olmuş ki baksana. Siyahlıklar var. Yani şu an zor tutuyorum kamerayı ama bir yanıklık var gibi. Kararını siz verin, ben görmüyorum. Ama kaçak bölümlerini detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Bidonun altını çek. Bidonun altını da çektim ama evet, bidon bu. Yaklaşık 1 litre, 1,5 litre alacak. Arkadaşlar 2 bidon gider yaklaşık robot yağında. Bunu bir temizleyelim. Zaten bak baba, görüyor musun? Etiket çıktı yani. Bunda bir sıkıntı olabilir. Bu kaçak hiç hayra alamet değil. İleride problem yaratabilir. Bir boşaltalım bunu. Evet. Dışarıda gösterelim. Dışarıda temizliğin daha basit, kolay olacağından ve yağ değişiminin daha basit, kolay olacağından böyle bir yol izliyoruz. Bidonu komple dışarı alacağız. Tabii araç içeri girmeden önce bilgisayardan şu görmüş olduğunuz tüpün basınç değerlerini kontrol ediyoruz. Elektrik potans değerlerini kontrol ediyoruz. Herhangi bir sıkıntısı yok aracımızın bu arada. Bunları belirteyim. Şöyle yağda aslında kırmızılıklar var gibi. Görünebilirse evet. Yani tüm yarı otomatikler, DSG grubu hepsi. Bakıyoruz. Yağımızı çekelim baba, boşaltıyoruz şu an bidona. Daha böyle. Çok kötü değil. Ama kızarıklar var. Kızarmalar başlamış. Yani Sürekli çalışa ne yapsın? dökülen pislikleri görüyor musun? Çamur. Evet. Yıkama zamanı. Şuna bak ya, yoğurt gibi olmuş ya. İçini de yıkayacağız tabii, bunu belirteyim. Tabii ki. Yani dışını yıkıyoruz, tamam, çamur çaylağa gitsin ama bidonun içerisinde Kiri yıkayacağız. orada duruyor zaten. Evet, görünüyor baba.
Ya bilinçli müşterilerimiz var. Geçen de bir Opel Insignia vardı. Yağ pompası değişti. Ondan önce yine bir yağ pompası değiştirdik. 2000 dizellerin. Yağ soğutucu patlamadan değiştiren müşterilerimiz var. Yani robot yağ, şanzıman yağında değiştiren bir müşterimiz daha. Bu video içerisinde görüyorsunuz zaten. Bizi tercih ettiği için de teşekkür ediyoruz bu arada. Benzin geldi doldu. Artık hazır bu. Bayağı da temizledik baba. Sistemi de temizledik, boşalttık. Aynen, sistem Montaj zaten yaptık. boşalıyor. Rekorlar hani hortumlar olduğu için onlar bunu çıkarınca boşalmış oluyor. Yağımızı koyacağız. Önce Bunu monte yapıp edeceğiz. Robotun yerine bak sallanıyor. Robotu montaj edeceğiz. Basınç tüpünü, aküatörü, yağ bidonumuzu, yağımızı koyup çalıştırıp bilgisayar işlemini yapacağız. Yağın basınç havasını alacağız. Okey. Şöyle bidonun içini de gösterelim arkadaşlar. Montajını yaptık. Işık tutuyor ki hani içinin tam bir saflık, temizliğe ulaştığını anlayalım diye baba. Şimdi yağını koyacağız. Yağımızı şöyle göstereyim. Petronas kullanacağız. Şunu bir açabilir miyiz baba? Bu şekilde yağımız inceliğini göster. Tamam. Aynen öyle. Dışarı taştı mı baba? Değil mi? Biraz taştı, tamam. Burada minimum, maksimum çizelgesi var. Minimumun biraz üstüne koyacağız. Maksimuma kadar çok da gelmesine gerek yok. Öbürüne 20 dakika emin ol. Akşama da 2 saatini bitiyor. Bir üç dizelim baba. Gaz pedalı hatası veriyorum. Birkaç çekti de çözememiş. Gaz pedal hatası. Elektronik bir arıza. Değişsek de bazen gitmeyebilir. Minimumu biraz geçti. Az daha dolduralım. Koyayım mı daha? Az daha koyalım baba. Bir daha koyalım. Yeterli. Tamam, okey. Ne kaldı ki bir çimdik. Bakayım. Şu an robot yanında doldurduk. Tabii vites geçişlerine sizinle birlikte test sürüşü yaparak bakacağız. Robot da şöyle Magneti Marelli'nin ürettiği yine bir robot. Üstüne yine şanzıman beyni, alt tarafında solenoid valflerin olduğu bir robot. İki kanallıdır bu solenoid valfleri.
belli vites aralıklarında geçişleri sağlıyorlar. Bu şekilde yağımızı doldurduk. Şimdi ben robotu çalıştıracağım. Bakın sesi duyuyor musunuz? Şu an büyük ihtimalle yağ eksilmiş olabilir. Ağzına kadar doldurduk. Yağımız minimum seviyeye geldi. Daha sonra ilavesini yapacağız. Önce sistemin havasını alalım. Yağını tamamlayacağız. Aracı çalıştıralım. Evet, güzel bir özelliği daha var. Görmüş oldunuz arkadaşlar. Ekranımızı, kilometre bilgisini cam önünde de görebiliyoruz. Tekrar göstereyim. Yani Peugeot'un bu tarz araçları çok hoşuma gidiyor benim. Yağ seviyesi bakım gecikmesi 700 kilometre demiş. Daha basalım. Bakın ekranımız çıkıyor. Ve bu şekilde ekran mevcut. Bunun dışında yağ bakımı ya yapılmadı arkadaşlar, 700 kilometre gecikti, ya da yapıldıktan sonra bakın burada sıfırlamadılar. Anahtar resmimiz var. Kilometre bilgisinde gördünüz 150.000 kilometrede bir araç. Dediğim gibi bu aracı çok seviyorum ben kendi kişisel adıma. Bu araba çok hoşuma giden arabalardan biridir. Burada yine elektronik park frenimiz var. Böyle iniyor arkadaşlar hareket edince. Tabi bazı araçlarda biliyorsunuz elektronik park freni üstüne bastığımız zaman şöyle bastığımızda iniyor. Ama bunda böyle çekiyoruz. Yürürken de indiriyor, kaldırıyor. Yani burada da çekim işlemlerine devam ediyoruz. Burada da ekranda da park freni indirilmiş, çekilmiş uyarısını görebiliriz. Açmaz. Göreceğim burada. Bunun yağını havalandırmadan koyuyoruz. Havasız gelen çıkartacak koyuyor. Zaten görüyoruz, hava çıkıyor. Bu şekilde dolduracağız arkadaşlar. İşte yağ işlemlerini tamamladıktan sonra aracımızın plastik alt korumasını taktık. Davlumbazımız vardı, söktük, sizinle beraber sökmüştük. Torx civatalarla beraber klipslerimiz mevcut. Klipslerimizi buradan alıyoruz. Burada da Peugeot 206 Plus'ımızın arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Listesi var, bu aracı da yapacağız. Daha önce aracımızın yağ bakımı yapılmış, değinmiştik ama sıfırlamamışlar. Ben onu sıfırlayacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi kontak kapalı bir şekilde şu yazıya basacağız, basılı tutacağız, sonra kontağı açacağız. Nasıl tutacağım bilmiyorum. Kontağı açıp hemen devam edelim. Video devam etsin bu arada. Burada basılı tutuyorum, kontağı açacağım. Kontağı açtıktan sonra, bakın kontağı açtıktan sonra saniye saymaya başladı. Peugeot 5008'ler için geçerli bu. Daha sonra yağ bakımımız yapıldı. Servis ışığımız gitti. Müşterimize sorduğumuz için, biraz önce sorduk yapıldı mı yapılmadı diye. Yapılmış. O yüzden arkadaşlar sıfırlama gereği duydum. Şimdi her zaman test sürüşü yaptığım, yani bir nebze buranın trafiği, araç yoğunluğu az arkadaşlar. Araç viteste şu anda. A1 konumunda, umarım görüyorsunuzdur. Bu arada dönüşlerde de direksiyon kutusunda büyük ihtimalle sıkıntı var.
tutukluk yapıyor. Eğer sesi alırsa size çekeceğim dönerken. Şuradan döneceğiz, umarım ses yapar. Bakın tutukluk yapıyor. Umarım almıştır. Bu şekilde bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.